Herkese merhaba. Bu dersimizde döngülere gireceğiz arkadaşlar. Döngülerin iki tane farklı kullanımı var. İkisini de ben size bu derste göstereceğim. Şimdi bir tanesi özel döngü sembolüyle kullanım. Diğeri de döngü sembolü olmaksızın klasik sembollerle, kontrol sembolüyle ve diğer sembollerle kullanımını göstereceğim. Şimdi bizden istenen şu. Ekrana 4 kez merhaba yazılım yazan algoritmanın akış diyagramını çizmemiz isteniyor arkadaşlar. Hemen başlayalım çizmeye. Şimdi bir kere mutlaka bir başla olması lazım programında. Şunu şöyle biraz büyütelim. Evet. Şöyle mutlaka bir başla olacak arkadaşlar. Daha sonra ben ekrana 4 kez merhaba yazılım diye yazacağım. Ancak bakın şimdi şöyle yazarsak şuradaki ekrana çıktı verme mesela şuraya. Şimdi şunu yapabiliriz arkadaşlar. Bunda hiçbir sakınca yok. Ancak şöyle mesela bunu kopyalıyorum ben. Şunu şöyle kopyalıyorum. Bakın 4 tane alt alta bakın şöyle bunları yapabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şuraya da bir tane bitiş koyabilirsiniz. Ama şimdi son bitiş fark etmiyor. Bu şekilde bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Şunları da birleştireyim de. Ancak feasible değil. Yani pek yazılımın ruhuna uymayan bir şey arkadaşlar. Şimdi sizden ekrana 4 kez bunu yazmanız istense ve siz bu şekilde yapsanız sıkıntı yok. Tamam, bu şekilde yapmanızda herhangi bir sakınca yok arkadaşlar. Yaparsınız. Ancak sizden 100 kere ekrana merhaba yazılım yazmanız istense ne yapacaksınız? Ya da 1000 kere. Ya da bu merhaba yazılım değil de bir işlem yapıyorsunuz. 100 kere yapmanız istenecek. 1000 kere yapmanız istenecek. Ne olacak böyle, yani sürekli buraya aynı işlemi, buraya prosesi buraya koyacak mısınız? Buradan alıp buraya 1000 tane proses sembolü mü koyacaksınız? Bu mesela kare de olabilir. Herhangi bir işlem de olabilir. Böyle 4 tane arda arda işlem koyduğunuzu düşünün. Bu 4 olmasa da mesela 5 olsun, 1000 olsun, 100.000 olsun. Mesela bir okuldaki her bir öğrenci için not ortalaması hesaplama yapan algoritmayı çalıştırıyorsunuz. Tek tek bütün öğrenciler için hesaplama karesi mi yazacaksınız arkadaşlar? Yani bu sıkıntı oluyor. Böyle 4 kez alt alta merhaba yazılım yazmak yerine biz işte bunun yerine bunları siliyorum. Arkadaşlar bunun yerine döngüleri kullanıyoruz. Döngüleri kullanırken mutlaka şunu da silelim de. Şimdi bunu da sileyim, sonra tekrar oluşturayım. Başlayla başlıyorum. Mutlaka bir sayaç değişkeni kullanmam gerekiyor arkadaşlar. Şurada bakın ben bir tane sayaç değişkeni bunu bağladık mı bağlamadık, bağlayalım. Pardon. Şöyle şunu bağlamak istiyorum. Şimdi bağladım. Evet bağlandı. Şimdi bir sayaç değişkeni kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Bir sayaç değişkeni birden başlatıyorum mesela. Ben burada arkadaşlar şimdi hemen ekrana bir tane merhaba yazılım diye yazdım. Mesaj bir tane, bakın bir tane yazdım. Daha sonra şimdi bir tane yazdıktan sonra sayacın değerini ben 1 artıracağım arkadaşlar. Onu da burada yapacağım. Bakın sayacın değerini 1 artıracağım. Sayaç eşittir sayaç artı 1 yapacağım. Tabii küçük harfle caps lock basılı kalmış. Bakın sayaç eşittir sayaç artı 1. Sayacın değerini 1 artırdım. Şimdi ben burada bir kontrol komponenti koyuyorum buraya. Şunu da silelim de karışmasın. Şunu en alta alalım. Bir kontrol komponenti koyuyorum. Burada diyorum ki sayaç küçük eşittir 4 mü kontrolü yapıyorum. Biraz büyütelim de şunu. Okunaklı olsun. Şu adımdan sonraki gelen adım bu. Sayaç küçük eşit mi? Küçük eşittir 4 kontrolü yapıyorum. Eğer sayaç küçük eşittir 4 ise ben tekrar buradan bir ok çekiyorum ve şu adıma gidiyorum. Ama bu adımı tabii şuraya bağlayacağım ben. Şuraya bakın, şu noktaya, daha güzel gözükmesi için. Daha güzel gözükmesi için de biraz sağa doğru bunları çekiyorum bakın. Ve buraya sayaç 4'ten küçükse true ya da evet anlamında şu koşul doğru olma durumunda buraya gitmesi için buraya da evet yazdım.
Bu koşulun yanlış olma durumunda ise sonlanacak. O zaman buraya geliyorum. Çift tıkladım. Hayır yazacağım buraya da arkadaşlar. Bakın sayaç küçük eşittir 4. Evet. Sayaç küçük eşittir 4. O zaman buraya tekrar git. Merhaba yazılım yaz. Sayacı 1 artır. Sayaç 1 artacak. Tekrar kontrol edecek. Sayaç küçük mü 4'ten? Evet. Küçük. Tekrar buraya git. Tekrar merhaba yazın. Böyle böyle sayacı artırıp 4 kez ekrana merhaba yazılım yazdıktan sonra sayaç 5 olduğu andan itibaren ben artık bu döngü buraya girmeyeceğim arkadaşlar. Sonlanacak programım. Şimdi sizlere bunun çalışmasını göstereceğim. Mesela şuraya geldim. Sayacımın içeriğini şuraya sayaç diyorum arkadaşlar. Tamam. İlk değerim neydi? İlk değerim 1. Şu da benim monitörüm olsun. Şu da benim monitörüm olsun arkadaşlar. Ekrana yazdıklarımıza da birlikte bakalım. Şimdi sayaç 1. Başladık. Sayaç 1'e oldu. Tamam. Merhaba yazılım. Ekrana bir kez yazdı. Merhaba yazılım şeklinde yazdı. Devam ediyor. Sayaç artı 1. Sayaç eşittir sayaç artı 1. 1 de 2 oldu. Devam ettim. Kontrol. Bakın. Burası karar kontrol sembolü. Sayaç küçük eşittir 4 mü? 2 küçük eşit 4. Doğru mu? Doğru. O zaman evet bu tarafa gidecek. Yani akış bu yönde devam edecek. Buradaki kontrole baktım. Akış bu yönde devam ediyor. Tekrar buraya geldi bakın. Merhaba yazılım. Bir kez daha yazdı. Merhaba yazılım. Sayacı sonra 1 artırdık tekrar. 2 idi. 3 oldu. Tekrar buraya geldik. Tekrar kontrol. Burası kontrol süreci. Sayaç küçük eşittir 4 mü? Tekrar kontrol ediyor. 3 küçük eşit 4 doğru mu? Doğru. O zaman evet sağ taraftan gidecek. Aşağı gitmeyecek. Evet tekrar buradan gidiyor. Devam etti. Merhaba yazılım. Bir kez daha yazdı. Merhaba yazılım. Sonra buraya geldi. Sayaç eşittir sayaç artı 1. Tekrar sayacı 1 artırdık. 4 oldu sayacımız. Buraya geldik. Sayaç küçük eşittir 4 mü? Bakın eşitlik var. Küçük eşittir 4. Doğru. Evet o zaman hala sağdan devam ediyor. Akış tekrar sağdan. Bakın sağdan devam ediyor. Bir döngü oluştu. Bakın deminden beri burada akışım. Bakın akışım burada dönüyor arkadaşlar. 4 kez bu döngüden dönecek. Bakın dönüp duruyoruz deminden beri. Tekrar buraya geldi. Merhaba yazılım. Bir kez daha yazdı. Merhaba yazılım yazdı. Sonra sayaç eşittir sayaç artı 1. Sayaç 1 artırdık. 5 oldu arkadaşlar. Sayaç 5 olduktan sonra tekrar kontrol sembolüne geldim. Sayaç küçük eşittir 4 mü? 5 küçük eşittir 4 mü diye kontrol ederseniz bunun yanlış olduğunu görürsünüz arkadaşlar. False. Yani 5 4'ten küçük değil. Dolayısıyla sağdaki evet akış ok yönünde değil. Aşağıdaki hayır akış ok yönünde devam edip algoritmam sonlanacak. Sona gelecek ve bitecek arkadaşlar. Yani ekrana 4 kez merhaba yazılım yazmış olacak. Bakın az önce 4 kez alt alta yazdığım bakın şu komponentı 4 kez alt alta kopyaladığım şeyi ben sadece bir kez kullanıp ama döngü kullanarak yapmış oldum. Bakın döngülerin temel felsefesi bu. Şimdi bu hocam ne olacak? Aynı yeri kapladı. 4 tane o da bu kadar yer kapladı diyebilirsiniz ama bu sayaç küçük eşit 4 değil de küçük eşit 20 olsaydı ne yapacaktınız arkadaşlar? Bakın ben 3, 5, 6 neyse bu kadar az komponentte çözdüm. 20 olsaydı siz bunu buraya sığdıramayacaktınız. Ya küçültecektiniz ya böyle 2 sayfa 3 sayfa. Ya 100 olsaydı 20 değil de 100 olsaydı sayaç ne yapacaktınız arkadaşlar? İşin içinden çıkamayacaktınız. İşte bu en basit örneği. Döngü kullanmanın avantajı bu arkadaşlar. Döngünün temel kullanımı da böyle. Bakın döngü dememizin nedeni buna döngü denmesi. İngilizcesi loop arkadaşlar. Bir loop, döngü aynı şey. Bir döngü yani. Burada döngü oluştu. Bir döngü oluştu arkadaşlar. Bunun demesinin nedeni de bu. Bakın bu akışta bir döngü oluşuyor. Görüyor musunuz? Bunlara neden döngü diyor? Neden döngü deniyor? Bunun nedeni bu arkadaşlar. Döngü ya da loop denmesinin nedeni bu arkadaşlar. Bir sürekli akış tekrar ediyor. Bakın buraya geliyor. Tekrar belli bir kısmın başına gidiyor. Hepsinin başına değil. Buraya değil. Belli bir kısmın başına. Siz nereye bu akış okunu çizerseniz oraya gidiyor. Bu nereye çizerseniz. Bakın bir döngü oluşturmuş durumdayım. Döngülerin temel felsefesi bu. Ben şimdi bu 4 kere ekrana merhaba yazılım yazma işlemini bir klasik ek komponentleri kullanarak bir döngüde yaptım arkadaşlar. Basit bir döngü kurdum. Bunu döngü sembolümüz yani bakın şurada nerede sembol hemen bulalım. Şuradaki şu bakın.
Şu sembolü kullanarak yapacağım şimdi. Bununla tamam arkadaşlar. Bununla hallettik. Yaptık. Bir de bu sembolü kullanarak aynı döngüyü birlikte yapalım arkadaşlar. Şimdi bunları temizleyelim. Şunları temizleyelim. Şu kısmı siliyorum. Bu kısmı siliyorum. Hatta bunu da siliyorum. Bakın. Şimdi başlayla başladım. Burada döngü, bakın şu döngü sembolü. Bunu alıyorum, buraya koyuyorum. Şimdi bu döngü sembolü biraz da büyütelim. İçinde bir şeyler yazacağız çünkü. Bunu bağlamamışız. Bağlayalım. Hayır. Şöyle bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Siliyorum. Tekrar bağlayacağım. Böyle sıkıntılar olabiliyor. Önemli değil. Tekrar bağladık. Şimdi oldu. Bağlandı. Evet. Şimdi bakın. Bunu yazarken, bunu kullanacaksanız artık döngü kullanacağınız zaman burada 3 tane parametre var. Birincisi sayaç. Sayaç eşittir. Kaçtan başlatacağız? 1'den. Az önce yaptığımı bakın şu komponentla yapıyorum. Döngü komponenti bu. Sayaç 1'den başla. Başlangıç. Sayacın başlangıç değeri. İlk olarak onu yazıyoruz. Sayaç eşittir 1. Aralara virgül koyuyoruz. Sayacın başlangıç değeri. 1'den başladı. Sayaç hangi döngü hangi durumlarda çalışacak? Sayaç küçük eşittir 4 olduğu durumlarda çalışacak. Virgül koydum araya. Sonra sayacın artım miktarı. Kaçar artırdık biz sayacı az önce? Birer artırdık. Artım miktarımız bu kadar arkadaşlar. Bakın bu kadar. Aslında bu kadar geniş yapmaya gerek yok. Şurada işimizi gördü. Bakın. Sayaç 1'den başladı. Sayacın başlangıcı. Döngünün başlangıcı. Mutlaka bir sayaç kullanacağız. Bu genelde iyi kullanılır. Loop'larda iyi. Ben size öncelikle sayaç dedim. Bundan sonra örneklerde belki sayaç yerine S ya da I, index İngilizcesi. İngilizce index I kullanılıyor arkadaşlar. Sayaç eşittir 1'den, sayaç küçük eşittir 4'e birer artır diyorum. Bunu dedikten sonra bu döngü az önce kocaman yazdığım birkaç tane sembolle yaptığım işlem otomatik oluşuyor. Daha sonra ekrana yazdırma şeyim zaten klasik, bunu yazmam gerekiyor. Merhaba yazılım diyorum. Sonra bunu bağlıyorum. Bakın bu kendi hallediyor bunu. Kaç kere yazacağını, kaç kere edeceğini. Sonra buraya bir tane arkadaşlar şu bağlantı. Hani göstermiştim ya size önceki derslerde bağlantı sembolü var. Çok kullanılmaz ama isteyen kullanır diye. Bakın burada onu kullanacağım işte. Şuraya bir tane bağlantı sembolü kurdum. Daha sonra bunu buraya bağlıyorum. Çünkü buradan buraya döndürmek zor olabiliyor. Ama direkt döndürseniz de olur. Problem olmaz. Sonra bunu buraya tekrar dönüyorum arkadaşlar. Şuraya bağladım. Güzel durması için de şöyle sağa çekiyorum. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Döngü kurdum. Daha sonra da işimiz bittiği zaman bitiş. Şuraya son ya da bitiş diyebilirsiniz. Buradan çıkma durumu şöyle. Evet. Evet. Döngümüzün bakın bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu hani burada tam değmiyor gibi gözüküyor ama aslında değiyor arkadaşlar. Bu ok bundan geliyor. Bakın gördünüz mü? Bu şekilde sizler bu az önce yaptığım döngüyü burada kurabilirsiniz. Bu da nasıl çalışıyor? Yine aynı. Sayacı 1'den başlatıyor. Merhaba yazılım yazıyor. Daha sonra tekrar şuna gidiyor. Buna gitmesi demek bu kontrol kendi içinde bunun. Kontrol et demek. Yani buraya geliyor. Bu bağlantı hiçbir özelliği yok. Bu olmasa da direkt siz bu oku, bakın bu olmasa da siz bu oku direkt buradan bağlasanız şunu ben yapamadım ama pardon. Yani şu oku şuraya bağlasanız, şu böyle devam etse, şunu sil. Bak şöyle şunu göstereyim arkadaşlar. Tamam. Bu olur arkadaşlar. Sonra da bu böyle falan. Tamam, bu şekilde de olur ama güzel gözükmesi için, daha kolay çizebilmek için şu bağlantı şeyini kullanıyoruz. Nesnesini kullanıyoruz değerli arkadaşlar. Bu da şöyle çalışıyor arkadaşlar. Sayaç 1'den başlıyor. Merhaba yazılım bir kez yazıyor. Daha sonra buradan tekrar bakın buraya geri gittiği için sayacın değerini 1 artırıyor. Sayaç 2 oluyor ve kontrol ediyor. Sayaç 4'ten küçük eşit mi diyor. Evet, küçük eşitse tekrar geliyor yazılım, merhaba yazılım yazıyor. İkinci kez sonra tekrar buraya gidiyor. Buraya tekrar 1 artırıyor. Buraya geldiğinde 1 artırıyor direkt. Sayaç ne oluyor? 3 oluyor. Küçük eşit 4 mü? Evet. Tekrar merhaba yazılım yazıyor. Tekrar buraya bakın 3 kere oldu yazdı. Tekrar buraya gidiyor. 1 artırıyor 4 oluyor. Sayaç 4. Küçük eşit 4 mü? Doğru. Tekrar merhaba yazılım yazıyor. 4 kez yazmış oldu. Tekrar buraya gidiyor. 1 artırıyor. Önce bakın buraya her geldiğinde 1 artırıyor. 1 artırdı. Sayaç 5 oldu. 5 küçük eşit 4. Hayır. False. Yani doğru değil. O zaman
çıkıyor arkadaşlar. Kendi otomatik olarak bakın şu bağlantı noktasından şuradan çıkışını sağlıyor. Yani tekrar buraya merhaba yazılım yazmıyor arkadaşlar. Yani bu şu döngü sembolü doğru olduğu sürece bu çalışıyor. Doğru olmadığı zaman buradan çıkış oluyor. Sonra çıkıyor arkadaşlar. Evet, döngüleri iki tane komponentle, yani hem bu klasik döngü komponentiyle hem de bu olmadan nasıl yapılacağını öğrendik ve döngü yapısını nasıl çalıştığını algoritmada görmüş olduk. Bundan sonraki derslerde böyle daha detaylı örneklerle devam edeceğiz. Videoları beğenelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.